Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle belki de ismini ilk defa duyacağınız, farklı yapımıyla çok lezzetli cennet reçeli tarifini paylaşmak istiyorum. Üç adet portakalı iyice yıkayalım. Portakalımız ne kadar kalın kabuklu olursa o kadar güzel olacaktır. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi rendenin ince kısmıyla portakalın sadece turuncu kısımlarını rendeleyelim. Rendelenmiş portakal kabuğunun içerisine 1 yemek kaşığı kadar şeker ekleyip derin dondurucuda saklayarak tatlı ve keklerinizde kullanabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi portakalı dilimler halinde soyalım. Daha önce de dediğim gibi ne kadar kalın kabuklu olursa portakalımız o kadar güzel olacaktır. Daha sonra portakal kabuklarını videoda gördüğünüz gibi küçük küpler halinde doğrayalım. Yaklaşık yarım kilo kadar portakal kabuğu kullanabilirsiniz. Doğradığımız portakal kabuklarını tencerenin içerisine alalım ve üzerine bol miktarda su ekleyelim. Ocağa alalım ve 2-3 dakika kadar yüksek ateşte kaynatalım. Bakın videoda da gördüğünüz gibi portakal acısını sarı sarı suya verdi. Daha sonra portakal kabuğunu süzgece alalım ve acı suyunu dökelim. Tekrardan üzerine bol miktarda normal soğuk su ekleyelim. Ve tekrardan ocağa alalım. Yine 2-3 dakika kadar yüksek ateşte kaynatalım. Ve tekrardan süzgece alıp acı suyunu dökelim. Daha sonra üzerine yine bol miktarda soğuk su ekleyip diğer malzemelerimizi hazırlayana kadar bir kenarda bekletelim. 2 adet yaklaşık yarım kilo kadar ayvan var. Kabuklarını soyalım. Daha sonra ayvamızı da yine küçük küpler halinde doğrayalım. Ayvanın rengi kararmasın diye doğradığımız ayvaları hiç bekletmeden limonlu suyun içerisine alalım. Ve tüm ayvalarımızı doğrayıp limonlu suyun içerisine aldıktan sonra yine yaklaşık yarım kilo kadar kırmızı elma kullandım. Ve yine elmanın da kabuklarını soyalım. Aynen ayva gibi küçük küpler halinde doğrayalım. Ve yine renginin kararmaması için doğradığımız elmaları hiç bekletmeden limonlu suyun içerisine alalım. Tüm elmalarımızı doğrayıp limonlu suyun içerisine aldım. Suyun içerisinde bekleyen portakal kabuklarının acısının gidip gitmediğine bu aşamada bakalım. Benim portakallarımın acısı gitmiş. Eğer sizin portakalınızın acısı gitmediyse gerektiği kadar 1-2 defa daha kaynatıp suyunu dökebilirsiniz veya birkaç saat kadar suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Portakal kabuklarını süzgecin içerisine alalım. Daha sonra reçelimizi yapacağımız tencerenin içerisine alalım. Limon suyunda bekleyen ayvalarımızı da yine suyunu iyice süzdürerek üzerine ekleyelim. Ve yine aynı şekilde elmalarımızın da suyunu süzdürerek üzerine ekleyelim. Üzerine ilk etapta 4 su bardağı su ekledim.
Suyunu bir anda eklemek istemedim. Gerekirse daha sonra tekrardan ekleyeceğim. Tenceremizi ocağa alalım. Ayvalar yumuşayana kadar ara ara karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakalım. Ben yaklaşık yarım saat kadar kaynattım. Meyvelerim yumuşadı ve üzerine tekrardan 3 su bardağı sıcak su ekledim. Yani toplamda 7 su bardağı su eklemiş oldum. Üzerine 1 kilo 200 gram şeker ekleyelim. 1 Türk kahvesi fincanı kuş üzümü ve 1 adet kabuk tarçını ekleyip karıştıralım. Reçelinizin daha bol şerbetli olmasını isterseniz şeker ve su miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Reçelimize güzel bir renk vermesi için 7-8 tane kadar ayva çekirdeği ve 6-7 tane kadar da karanfil kullandım. Videoda da gördüğünüz gibi ben kapaklı çay süzgecinin içerisine ekledim. Sizler isterseniz tülbente sararak da ekleyebilirsiniz. Reçelimizin içine ekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra reçelimizi ara ara karıştırarak kısığa yakın orta ateşte reçelimiz kıvam alana kadar pişmeye bırakalım. Bu aşamada üzerine 1 silme çay kaşığı kadar tereyağı ekleyelim ki reçelimiz fazla köpüklenmesin, parlak ve berrak olsun. Reçelimizi ocaktan almaya yakın küçük boy yarım limonun suyunu sıkıp ekleyelim. Reçelimizin kıvamına bakmak için küçük bir tabağın içerisine suyundan biraz alıp derin dondurucuda soğuttum. Kıvamı benim için güzel. Yaklaşık yarım saatte şekerle birlikte kaynatmış oldum. Reçelimizi ocaktan alalım. Sizlere tam olarak kıvamını göstermek istediğim için tamamen soğumasını istiyorum. Ertesi günü gördüğünüz gibi reçelimiz kıvamıyla, lezzetiyle harika oldu. İçerisine ayva çekirdeği eklememize rağmen rengi kırmızı olmadı. Bu tamamen ayvanın cinsine bağlı bir durum. Tabii ki kırmızı olsaydı rengi çok daha güzel olacaktı. Dediğim gibi ayvanın cinsine bağlı bir durum. Çok da önemli değil. Reçelimizin lezzeti harika oldu. Daha önce de dediğim gibi sizler daha bol şerbetli olmasını isterseniz şeker ve su miktarını arttırabilirsiniz. Bu şekilde kıvamı benim için güzel. Kahvaltı sofralarınızı süsleyecek cennet reçelimiz servis için hazır. Eminim ki sizler de denerseniz çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.